Kore gerçek anlamda geçmişle geleceğin aynı anda görülebildiği bir ülke. Sokaklara çıkıp yürümeye başladığınızda bunu çok daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Güney Kore'nin en eski ve en büyük pazarlarından biri burası. 5000'den fazla dükkanda 20.000 kişi çalışıyor. Başlarda sadece deniz ürünleri satılırken şimdilerde buna ek olarak meyve, sebze, kılık, kıyafet hemen her şey var. Bir tek "gel vatandaş" sesleri eksik. Güney Kore'de bize eşlik eden sevgili rehberimiz inanılmaz kabiliyetli birisi. Yani Güney Kore'ye yolunuz düşerse kendisini tavsiye ederim. Burası Kore'de bir market diyorlar. Pazar, sokak lezzetlerini tadabileceğiniz bir yer. Bu stand aslında Netflix'te bir dizide de yer almış. O yüzden çok meşhurmuş ama dizide oynayan kişi şu anda burada değilmiş. Kore'de ahtapot yeniliyor. Her yerde aslında ahtapotun salatası falan yapılır da burada canlı yeniliyor. Buna benzer başka pazar yerleri de var. Fakat bir de kentin kenar mahallelerine bakalım mı? Çünkü bir köşesinde tasarımla ilgili enteresan bir ayrıntı var. Kenar mahallede bir kafe açıyorsunuz ve yaratıcı bir tasarım yapmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız sorusunun cevabı burada çok güzel verilmiş bence. Her yer sanki kartondan yapılmış gibi el çizimleriyle dolu. İnsan kendisini Alice Harikalar Diyarı'ndaymış gibi hissediyor. Büyük kentlerin işlek caddeleri giderek birbirine benzemeye başladı. Ama burada yükselen binaların bir başka anlamı daha var. Kore'nin her yerinde modern mimarinin en ilginç örneklerini görüyorsunuz. Genelde de yüksek binalar bu örnekler. Çünkü Koreliler yükseklerde yaşamanın, yükseklerde çalışmanın bir prestij olduğunu düşünüyorlar. Seul, Tokyo, New York ve Los Angeles'tan sonra dünyanın ekonomik olarak en güçlü 4. kenti. Buna rağmen son derece temiz, düzenli ve güvenli bir kent. Güney Korelilerin 1/4 kendilerini Budist olarak tanımlıyor. Kore kültürüyle birleşen Budizm burada daha çok bir felsefe olarak algılanıyor. Jogyesa Tapınağı ülkenin milli bir anıtı olarak koruma altına alınmış. Bahçesinde bulunan 500 yaşındaki ağaçlar da doğal anıt olarak kabul ediliyor. Söylemiştim, ejderhalar her yerde. Seul bugüne kadar gördüğüm en temiz kentlerden biri oldu. Çevresini güzelleştirmeye çalışan bu insanlarla ilgili söyleyebileceğim en önemli özelliklerden biri de nazik olmaları. Gerçekten de karşılaştığınız hemen herkes güler yüzlü ve son derece nazik. Her kentin size nerede olduğunuzu hatırlatan bir köşesi mutlaka vardır. Seul'ün 2010 yılında dünyanın tasarım başkenti seçilmesinde bu binanın rolü büyük. Sadece tasarıma odaklanmış devasa bir plaza burası. Dünyada tasarımcısını sormadan bileceğiniz mimari eserleri ortaya koyan tek kişi Zaha Hadid herhalde. Burası da onun tasarımı ve bir tasarım müzesi olarak kullanılıyor. Müzenin koridorları uzay gemisi gibi. Acayip fütüristik tasarlanmış. Güçlü kıvrımlarının arasına serpiştirilmiş geniş sergi alanlarında sadece sanatçıların değil, her yaştan, her kesimden insanların tasarımlarını bulabiliyorsunuz.
Güney Kore'de oyun oynamak önemli bir sosyal aktivite olarak kabul ediliyor. Özellikle son zamanlarda bilgisayar oyunları konusunda dünyanın en iddialı ülkeleri arasında sayılıyor. Elektronik spor ya da kısaca e-spor alanında dünyanın en iyi oyuncuları ve koçları buradan çıkıyor. Oldukça ilgi gören profesyonel ligler ve turnuvalar sayesinde oyunculuk burada prestijli bir meslek haline gelmiş durumda. Kore'nin en yüksek, dünyanın en yüksek 5. gökdeleni, yarım kilometreden daha uzun olan bu kuleye bakalım, tırmanabilecek miyiz? Tam 555 metre yüksekliğinde 123 katlı bu kuleye dünyanın en hızlı 2 katlı asansörüyle çıkılıyor. Cam tabanlı gözlem yeri de yine dünyanın en yükseği olduğu için Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Gökdelenin çatısına gelişmiş GPS hizalama teknikleriyle her biri 20 ton ağırlığında ve 12 metre uzunluğunda çelik parçalar yerleştirilmiş. Bina çok güçlü rüzgarlara ve 9 şiddetindeki depremlere dayanıklı inşa edilmiş. Yukarıdan manzara etkileyici mi? Şüphesiz. Ama beni daha çok etkileyen başka bir şeyi yukarıda ararken aşağıda buldum. Bugüne kadar gördüğüm en güzel alışveriş merkezi. Alışveriş merkezinin merkezinde bir kütüphane var. 8 kat boyunca yükseliyor kitaplar. Güney Kore'de gördüğüm ve konuştuğum hemen herkes okullardaki eğitim sisteminin ne kadar sıkı olduğunu söyledi. Üniversite sınavları bizdekine benzer bir şekilde öğrencilerin hayatındaki en önemli konulardan biriymiş. O gün tüm ülke öğrenciler için seferber oluyormuş. Ebeveynler çocuklarının iyi bir eğitim alabilmesi için onların dünyasını küçük yaşlardan itibaren kitaplarla çevreliyormuş. Dünyanın en büyük kitap dükkanlarının bir kısmı Seul'de. Burası o kadar huzurlu ki sanki arkamdaki raflardan binlerce yazar fısıldıyor ve bu fısıltılar kulağıma geliyor gibi. Teknolojik inovasyonda bu kadar ileri giden bir ülkede hala dijitalden çok fiziksel kitap, CD, DVD satılması en çok ilgimi çeken konulardan biri oldu. Sokaklarda yürürken dikkatinizi çeken bir başka şey de burada tasarımın sadece teknoloji alanında değil, başka alanlarda da kendini göstermesi. Bu bölgede de bayağı ilginç heykeller, sokak heykelleri var. Ayrıca mimari de giderek ilginçleşiyor. Hele şurada bir heykel var ki. Güney Kore sadece telefon, televizyon ya da araba konusunda inovasyon yapmıyor. Aynı zamanda yeni nesil bir pop kültür tasarlayıp bunu ihraç ediyor. Arkamdaki heykel herhalde size nerede olduğum konusunda bir fikir veriyordur. Burası Seul'ün Gangnam bölgesi. Gangnam stili de YouTube'un gelmiş geçmiş en meşhur olan parçalarından biri. İşin ilginci şu, genellikle Amerikalılar böyle kültürel şeyleri icat eder, onun heykelini diker ve sonra da cazibe noktası haline getirirdi. Bu kez Koreliler aynı başarıyı göstermişler. O yüzden takdire şayan bir şey bence. Artık neredeyse özel bir türe dönüşen ve K-drama adı verilen TV dizileriyle tüm dünyada milyonlarca hayran toplayan ve yine özel bir türe dönüşen K-pop bunun en çarpıcı örnekleri. Ta şu uçtan başlıyor ekranlar ve neredeyse 100 metre boyunca devam ediyor. Çinliler taşları kullanarak Çin Seddi'ni yaptılar. Koreliler ekranları kullanarak duvar yapmayı tercih ediyor.
Nereye baksanız yüzlerce ekran var. Şu anda bu oturduğunuz yerde ben hem geçmişi hem geleceği aynı anda görüyorum. Evet. Açıkçası hatta 8K görüyorum. Çözünürlük olarak da onu vermek gerekirse. Kesinlikle. Bu beni gerçekten çok etkiliyor. Ya buradaki aslında motivasyonumuz şu şekilde olmuş. Çocuklarımız benim gibi yaşamasınlar motivasyon. Evet. 60-70'lerde başlayan bir hal hareketi oluyor ve çocuklarımız okusun. Artık çocuklarımız bizim gibi yaşamazsın diye. Orada dur. Çocuklarımız okusun. Yani burada aslında benim aradığım şey buydu. Han Nehri'nin kaynağı eğitim. Kesinlikle. Eğitimle besleniyor. Bir nesil belki kendisini feda ediyor. Gerekirse o kendi çocukları, torunları bu sefaleti çekmesinler, kendilerini geliştirsinler diye onların okumaları için zemin hazırlıyor. Diğer nesil de işte görüyorsunuz okuyor. Hatta gidiyor Türkçe okuyor. Ondan sonra gidiyor bir de YouTube kanalı açıyor. Ondan sonra bunu da 8K izletiyor bize. Yapacak bir şey yok. Ama şöyle, gerçekten dedemden de şöyle örnek verebilirim. Dedem asla ilköğretim terktir. Ama benim babam üniversite mezunudur. Değil mi? Yani o jenerasyon, bir jenerasyonda yani bizim dedelerimizin o uğraşması aslında bizi yaptı. Şu an buradaki gökdelenler aynı zamanda gelecek, aynı zamanda geçmişe sahip çıkmak aslında bizim dedelerimizin emeklerinden gelen bir şey. Dediğiniz gibi gerçekten kendini feda ederek çocukları ve 8K'yı tohumunu o zamanlar dikildi. Kore'de sürekli yağmur yağıyor. Demek ki neymiş? Kasım ayında ziyaret etmek pek de akıl kârı değilmiş. Gerçi ben düşen yaprakları falan görüntülemek istiyordum. O yüzden geldim ama neyse, yağmurlu havalarda da yapılacak şeyler var. Mesela müzeleri ziyaret etmek gibi. 몇 줄이신지 보이시나요? 저기 뒤에 있는 어린이 친구들도 혹시 이게 몇 줄인지 보이시나요? 몇 줄이게요? 입니다. 그리고 소리도 약간 그 뭐라 그러나 하는 날이 있잖아요. 그러면은 이게 또 바짝 당겨져가지고 Böylesine büyük bir azimle, yani tam kelime bu gerçekten. Azimle çalışan insanlar gelecekte neler üretecekler bilemiyorum. Umarım iki kültürün bu şekilde şimdi iletişim kurduğu gibi bizler de bu nehrin atmosferinden faydalanır. Boğaz Müzesi. Değil mi? Yani biz de buna benzer teknolojileri geliştiririz hep beraber. Anadolu'nun kaplanları ve Asya'nın kaplanları Kesinlikle birleşip dünyanın geleceğinde aktif olarak rol almaya devam ederiz. Umarım. Güney Kore'den ayrılırken gözlerim kentin tam ortasından kıvrılarak akan Han Nehri'ne takılıyor bir kez daha. Bu nehrin etrafında yaşayan insanların kısa sürede büyük başarılara ulaşmasının sebeplerini düşünüyorum. Belki de her gün selamladıkları bayrak onlara ilham veriyordur. Dört köşesindeki 4 trigramın çok katmanlı bir anlam yapısı var ne de olsa. Ona bakınca yönleri de görebiliyorsunuz, gök cisimlerini de. Benim ilgilendiğim katmansa erdemlerle ilgili olanı. İnsanlık, doğruluk, zeka ve nezaket. Belki de başarı tanımını çok da uzaklarda aramamak lazım. Bu devirde asıl mucize bu en temel erdemlere sahip çıkabilmek galiba.